Ben Profesör Doktor Ayşen Timuraoğlu, iç hastalıkları ve hematoloji uzmanıyım. İç hastalıkları ve hematoloji diyoruz ancak asıl hematoloji, iç hastalıkları çok geniş bir alan. Hematoloji de bunun yanında son derece geniş bir alan. Kan hastalıkları, hematoloji demek kan hastalıkları, kan bilimi. Hematolojiye giren alanları ben kısaca söyleyeyim. Kan hücreleri bir kere. Kan hücreleri, kemik iliği hücreleriyle ilgili bozukluklar, çeşitli hastalıklar, lenf bezleriyle ilgili hastalıklar veya kanama bozuklukları, pıhtılaşma bozuklukları, bu tip hastalıklar. Bunların yanı sıra tabii ki lösemiler, lenfomalar, multipil miyeloma, miyelodisplastik sendrom, son derece geniş bir grubumuz var. Uygulama alanlarımızdan biri de yalnız kök hücre nakilleridir. Kemik iliği kök hücre nakli. Lenf bezleri, lenf düğümleri diyelim ya da lenf nodülleri. Bunlar aslında vücudun bariyerleridir. Bir enfeksiyon ajanı vücuda girdiğinde lenf bezlerinde tutulur. Bu bir çeşit filtre görevi görmektedir. Vücutta yaklaşık 600 tane lenf bezi vardır ve bunlar lenf yolları ile birbirine bağlıdır. Bir ağ oluşturur vücutta. En sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyonları, yani gripal enfeksiyon, nezle bu gibi durumlarda veya tonsillit, bademcik iltihabı boyunda lenf bezlerinin büyümesine sebep olur. Yani enfeksiyonlar lenf bezlerini büyütür öncelikle. Bazı otoimmün hastalıklarda büyüyebilir. Sistemik lupus eritematosus, romatoid artrit veya amiloidozis, skleroderma, sarkoidozis bunlar da büyüyebilir. Veya en çok korkulan da kanser hastalıklarında büyümesidir. Lenf bezlerinde iki farklı tip kanser hastalığı bulunabilir. Bunlardan biri direkt lenf bezinin kendinden köken alan kanserler ki Hodgkin lenfoma veya Hodgkin dışı lenfoma bu grup içindedir. Bir de metastazlar. Hastada meme kanseri vardır, koltuk altına yayılmıştır. Bu nedenle lenf bezi büyümüştür. Bunlar tabii ki hastanın geniş kapsamlı bir hikayesi, iyi bir fizik muayenesi ile netleştirilecek durumdur bunlar. Her lenf bezi büyümesi korkulacak bir durum değildir. Zaten her büyümüş lenf bezinden biyopsi de alınmaz. Yaklaşık %10 oranında büyümüş lenf bezlerinden biyopsi alınır ve bunun da %1'i ancak kanser niteliğinde çıkabilir. Hangi parametreleri kullanıyoruz lenf bezini çıkartma kararı verirken? Bir kere büyüklüğü önemli tabii ki. Ama her büyük lenf bezinde çıkaracağız anlamına gelmiyor bu tabii ki. Kıvamı önemli. Yumuşak olabilir mesela. Lenf bezinin yumuşak olması enfeksiyon, lenf bezinde bir enfeksiyonun olduğunu düşündürür bize. Ancak lenf bezi sertse, özellikle lastik kıvamı veya tahta sertliğindeyse mutlaka çıkartmayı düşünebiliriz diyorum. Yine de %100 değil tabii ki. Yeri önemli. Mesela kasıklardaki işte 1 santim, 1,5 santimlik lenf bezinin hiçbir önemi yok. Ancak boyunda özellikle sol biz supraklaviküler bölge diyoruz. O bölgedeki 0,5 santim çapındaki bir lenf bezi bile son derece önemlidir. Ağrıya gelecek olursak lenf bezlerinde ağrı iki sebeple olur. Bunlardan biri direkt lenf bezinin iltihabıdır. Ağrılı olur lenf bezi iltihaplandığında. Veya çok hızla büyüyen bir kanser hastalığı söz konusudur. Bunun dışında lenf bezinde ağrı olmaz. Bunun tanısını biraz önce de dedim aslında, iyi bir anemnez, yani hastanın hikayesi. Ne kadar süredir büyümüş, kendisi ne zaman fark etmiş, lenf bezi çıkmadan önce bir hastalık geçirmiş mi, ateşi olmuş mu, öksürüğü olmuş mu, ayrıntılı bir anemnez alırız ve iyi bir fizik muayene. Fizik muayene son derece önemli. Çünkü yine biraz önce de dedim, lenf bezinin büyüklüğü
nerelerde var? Tek bir bölgede mi? Tüm vücutta yaygın mı lenf bezleri? Kıvamı, yani sert mi, yumuşak mı ve ağrılı olup olmadığı, bunlara dikkat ederek biz bu lenf bezini çıkartalım deriz. Tam lenf bezinin kendisinin, bir bezin, bir nodülün tamamıyla kendisinin çıkartılması. Biyopsidir bu aslında. Kesinlikle iğne biyopsisi değil, iğne aspirasyonu değil. Çünkü iğne aspirasyonu ile lenf bezi malinitelerinde, yani lenfomalarda tanı konmaz. Lenf bezinin tamamıyla çıkartılması lazım. Buna göre patolojik değerlendirme ile tanı konulur. Lenfomaların tedavisi lenfomanın alt grubuna göre değişir. Lenfomalar öncelikle iki ana gruba ayrılır. Hodgkin lenfoma veya Hodgkin dışı lenfoma. Hodgkin dışı lenfomaya bakacak olursak onlarca alt grubu var. Hiç tedavi vermeden yıllarca stabil gidebilen hastalığın yanı sıra çok hızla seyredip hastayı çok günler içinde öldürebilen tipi vardır. O yüzden patolojik tanısına göre tedavi verilir lenfomalarda. Ama hepsi kötü anlamına gelmez, onu söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim, ailesinde bir kanser hastalığı varsa bir kişide diğer aile bireylerinde olma olasılığı da yüksektir. Bu yüzden dikkatli olmalarında fayda var. Yalnız bir şey daha söylemek istiyorum. Lenfomalar her zaman lenf bezinden kaynaklanmaz. Evet, lenf bezinin primer hastalığıdır, primer malinitesidir. Ancak vücutta lenfoid dokunun olduğu her yerden kaynaklanabilir. Mide olabilir, bağırsaklar olabilir, akciğer, beyin, direkt buralardan da kaynaklanabilir. O zaman tabii ki lenf bezi büyümesi değil, organa ait bulgular ortaya çıkar. Kemik iliği nakli aslında kök hücre naklidir. Kemik iliği kökenli kök hücreler toplanır, hastaya verilmesi işlemidir. Şimdi artık günümüzde periferden, yani dolaşan kandan toplanıyor bu kök hücreler. Periferik kök hücre nakli deniyor buna. Eskiden kemik iliğinden sıklıkla toplandığı için kemik iliği nakliydi. Toplanan hücreler kök hücre. Şimdi o kemik iliğindeki kök hücreler dolaşan kana çıkartılarak buradan toplanıyor. Yani hematopoietik kök hücre naklidir gerçek olan. Şunu kesinlikle söyleyeyim, bunu hekim arkadaşlar bile zaman zaman bilmediklerini görüyorum ben. Hekim arkadaşların bile hematopoietik kök hücre nakli kesinlikle ameliyat değildir. Dolaşan kana çıkarılır kemik iliğindeki kök hücreler çeşitli yöntemlerle. Dolaşan kandan bir cihaza bağlayarak vericiyi 1 saat, 1,5 saat içinde kök hücreleri toplanır. Bu kök hücreler damar yolundan toplanır. Yine damar yolundan hastaya verilir. Kesinlikle cerrahi bir işlem değildir. Bunun bilinmesi gerekiyor çünkü verici olmaya korkuyor insanlarımız. Halbuki hayat kurtarıyor gerçekten. Kök hücre vericisi olmak çok önemli, çok güzel bir durum. Kök hücre dediğimiz kendini oluşturabilen hücrelerdir. Özelliği budur. Kendini oluşturuyor tekrar. Ve çoğalarak ya da olgunlaşarak diğer hücrelere de dönüşebiliyor kök hücreler. Vericiye hiçbir zararı yok ve kök hücre vericisi sağlıklı, canlı insandan kök hücre toplanır. İyi bir tanı, düzgün bir tedavi, iyi bir tedavi ile düzelemeyecek hastalık yoktur. Bunu söyleyebilirim. Herkese sağlıklı günler dilerim.